Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nilda ile kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni haftayı konuşacağız. Yani 7 Şubat, 13 Şubat haftasını konuşacağız. Tarihe bir daha bakayım. 7 Şubat, 13 Şubat, evet. Koç burcu arkadaşlarım, bakalım sizleri nasıl bir hafta bekliyormuş. Pazartesi günü paraya odaklı başlıyorsunuz arkadaşlar. Kazançlarınız ay ikinci evinizde. Buradan 12. evinizdeki Jüpiter'e çok güzel bir açı atıyor. Onunla da kalmıyor. Sizin 10. evinizdeki Venüs'e de çok güzel bir açı atıyor. Yani demek ki bu hafta size kariyer odaklı paralar gelebilirmiş arkadaşlar. Ve Mars da orada biliyorsunuz. Ee, Plüton orada, Merkür şu anda orada. Dolayısıyla sizin kariyer gündeminiz çok yoğun görünüyor. Ve psikolojik olarak da bu aslında size iyi gelecek gelişmeler olarak görünmüş. Orada Neptün ve Jüpiter var biliyorsunuz. Ee, Yani çok iyi hissedeceksiniz bence siz bu hafta. Ee, Bakalım başka ne açılar var. 11. evinizde biraz sıkıntı var. Yani Güneş'in açıları biraz sert. Evet, ayın açıları da aslında birazcık bir kareliyor Merkür. Yani olumsuz bazı haberler ya da beklentilerin sonuçlanması gibi durumlarda olabileceği gibi bunun yanında ayın güzel açıları bu olumsuzlukları tolere edebilecek gibi görünüyor arkadaşlar. Yani kariyer hayatınızla alakalı ve parasal durumunuzla alakalı güzel gelişmeler olabilirmiş gibi geldi bana. Tabii ay buradan haftanın ilerleyen günlerinde devam edecek. İkizlere geçecek. Ondan sonra yengece geçecek. Ben tek tek gün gün bakmıyorum biliyorsunuz. Ama haftanın gündemini ayın konumu belirlediği için demek ki bu hafta sizin gündeminizde parasal durumlarınız ve iş, kariyer konularınız olacak gibi görünüyor. Sadece sosyal çevrede birazcık sorunlar yaşayabilirsiniz. Belki yine kazançlarınızla alakalı aslında. Belki e, beklediğiniz haberler vardır. Onların gecikmesi ya da engelli bir durumun oluşması gibi sonuçlar yaşayabilirsiniz gibi görünmüş. Şimdi desteğe de soracağız zaten. Bir de aşk hayatınız için bakalım. Güneş nerede? 11. evinizde. Evet, biraz kare var orada. Demek ki aşk ve çocuklar alanınızda birazcık sorunlar var gibi görünüyor. Ve şu anda aslında Satürn'e de kavuşum etkisinde. Yani bu birazcık tabii ki sizin sosyal çevrede aşk ve çocuklar alanınızda bazı durumların canınızı sıktığını gösteriyor arkadaşlar. Mars nerede? Evet, ödemelerle ilgili durumlar. Demek ki ödemelerle alakalı konularda bir rahatlama yaşanacak. Tabii ki şu anda gündemimizde parasal konularımız var ve tabii ki aşk konusu var. Aşk hayatı için tabii ki birazcık sıkıntılı ama parasal konularla alakalı olumlu gelişmelerin olacağını söyleyebilirim. Özellikle haritanızda toprak e, elementleri çoksa, yani ağırlıktaysa bu gelişmeleri yaşayacak görünüyorsunuz. Şimdi bir de destemize soralım. Bakalım Koç burcu arkadaşlarımın durumu nedir? 7 Şubat 13 Şubat haftası. Bu hafta biraz da geç kaldım. Aşırı yorgunum arkadaşlar. Kusura bakmayın gecikme için. Ateş şövalyesi. Evet, beklediğimiz bazı durumlar var. Bir atılım yapmışız ya da atılımlar diyelim biz buna. Girişimler yapmışız fakat bu girişimler şu anda bekleme aşamasında ve parayla alakalı, evet. Aslında başrahibenin çıkması burada hani beklediğin sonuçlanacak diyor. Olumlu şekilde sonuçlanacak diyor. Ateş altılısı kesinlikle sizin bazı atılımlarınız var arkadaşlar ve haftanın ilerleyen günlerinde, yani Perşembe günü diyelim biz buna. Tam da zaman vermek istemem aslında ama yani haftanın ortasından sonra bu konularla alakalı güzel haberler alacaksınız görünüyor arkadaşlar. Geçmişten e,
Bazı arkadaşların aşk hayatıyla alakalı, bazı arkadaşların da daha önceden yaptığı girişimlerle alakalı güzel haberler alacakmışız. İsfahan kartı sabırlı ol diyor arkadaşlar. Ve size gelecek parayla alakalı bir uyarı geldi. Bu parayı kimseye söyleme diyor. Bu girişimin olumlu sonuçlanırsa bunu kendine sakla diyor. Çünkü o parada ya da yaptığınız o girişimin başarısını kutlarken olumsuz enerjiyi çekebilirsin diyor arkadaşlar. Ve eş kartlar çıktı. Demek ki bazı arkadaşlara geçmişten geri dönüşler olacak duygusal anlamda arkadaşlar. Ya da bu bir iş ortağı da olabilir. Çok iyi anlaşacağınız bir iş ortaklığı kurabilirsiniz bu dönem içerisinde. Parayla alakalı durumunuz kesinlikle şifalanıyor. Bu hafta itibariyle siz daha olumlu süreçlere girmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Sadece sosyal çevrenizde dediğim gibi haritanızı yorumlarken dikkatli olun. Orada çünkü çomak sokmak isteyen çok insan olacak diye göstermiş. Hatta bu ortaklık ya da duygusal dönüşü yaşadığınızda yine çomak sokmak isteyen kişiler olabilir diye gösteriyor arkadaşlar. Tabii ki herkes iyi niyet değil. Dikkat etmek gerekiyor. Duygusal hayatımız için bakalım Koç burcu arkadaşlarım sizleri neler bekliyor? Evet, bazı tartışmalı durumlar, iletişim kopukluğu gibi durumlar yaşıyor olabilirsiniz bu süreç içerisinde. Burada çok ciddi bir ilerleme kaydedilecek. Yani hani sanki bu kadın ne yapıyor ya da bu adam ne yapıyor diye bir bakışınız var burada. Yani meraklı bir şekilde bir bakışınız var. Ya da niye böyle bir tartışmaya giriyoruz biz? Anlamaya çalışıyor gibisiniz. Hava yedilisi. Burada fevri karar vermemeye çalışıyorsunuz. Belki de bu ayrıldığınız bir kişi olabilir sizin. Ve bu kişinin geri dönüşüyle şaşırabilirsiniz. Nasıl oldu da geri döndü diye bir durumunuz olabilir. Ve burada bir kutlama yapıldığı ve mutlu bir şekilde bir sürecin kutlandığını görüyorum ben. Her iki taraf da mutlu bu arada arkadaşlar. Tabi burada sizin ya da partnerinizin bir başkasıyla yaptığı tartışma, sizin anneniz olabilir ya da yakın çevrenizden bir kişi olabilir. Sanki bu ilişkiye onay vermemesi veya tekrar başlamanıza karşı çıkılması gibi bir takım durumlar olabilir arkadaşlar. Fakat partner burada kesinlikle blokajlarını yıkmış ve problemleri kendi kafasında çözmüş bir şekilde size bir dönüş yapacağını görüyorum ben. Tam bir kopuş da olmamış aslında. Burada çok başarılı bir ilişkiye başlama görünüyor arkadaşlar. Neredeydi? Ha, şurada. Evet, birazcık karakterleriniz farklı olabilir. Fakat burada çok güzel bir bütünlük sağlanacağını görüyorum arkadaşlar ben. Tekrar bir birliktelik, belki de evliydiniz, boşandınız, tekrar bir yuva kurmak gibi sonuçlar görünmekte. Şimdi ilişkim yok diyorsanız da aslında bu dönemde güzel tanışmalar olabileceğini gösteriyor. Biraz zorlu bir tartışmalı hatta bir ortamda bir tanışmanın olabileceğini göstermiş. Evet, bu konuda ilişkim yok aslında diyorsunuz. Belki de kalbim boş, hayattan zevk almıyorum diyorsunuz. Bir ilerlemeniz var ama gerçekten burada belki de bir
bir seyahatte mi arkadaşlar? Olabilir. Ya da sosyal medya üzerinden bir haberleşmeniz olabilir. Bu kişiyle daha çok ateş grubuna mensup bir kişi görünüyor burada arkadaşlar. Bununla bir haberleşmeniz ya da bir tanışmanız şeklinde bir gelişme görülmüş bu hafta için. Tabi deste aslında her zaman söylüyorum burada zaman vermez ama çok da uzak zaman zaten vermez. O yüzden yakın zamanları baz alarak bazı şeyler gösterir. Bu haftalık açılımımız böyle arkadaşlarım. Tekrar yeni açılımlarda görüşürüz. Blogumu da ziyaret edersiniz. Oraya da yazılar yüklüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.